YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün etli pideden çok daha lezzetli, güzel bir pide tarifiyle geldim. Pırasalı pide yapacağız. Buyurun yapımını görelim. Öncelikle 1 kilogram pırasayı güzelce çamurlarından arasındaki yapraklarını böyle ayıklayarak çok güzel bir şekilde musluğun önünde yıkadım. Gösterdiğim şekilde doğruyorum. Yoğurma kabına 1 paket kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık su ekledim. Güzelce karıştırdım. Üzerine şöyle yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağı ekledim. 5,5 su bardağı un ekledim. Şimdi güzelce yoğurmadan önce tuzunu da ekliyorum. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Üzerini kapatalım. Ilık bir ortamda mayalanmasını bekleyelim. Şimdi iç harcını hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağını tavaya bıraktım. Isındıktan sonra pırasalarını ekleyerek güzelce pırasaları kavurmaya başlıyorum. Pırasaları çok fazla pişirmeyeceğim. Biraz diri kalacak şekilde tuzunu ekledim. Karıştıralım. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biber ekledim. Güzelce karıştırdım. Bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim. Salçayı da güzelce kızartalım, içinde güzelce kavrulsun. Artık iç harcımız hazırdır. Çok da fazla pişirmiyoruz. Çünkü fırında da pişecek. Bu arada hamurumuz mayalandı. Gördüğünüz gibi 2-3 katına çıkmış. Havasını alalım güzelce. Maya kokusu gelmesin. Güzel yoğuralım tekrardan. Evet, çok güzel bir hamur olmuş. 8 eşit parçaya bölebilirsiniz veya böyle yumurta büyüklüğünde hepsi eşit olacak şekilde bezeler hazırlayalım. Tam 8 adet. Yarım santim kalınlığında açalım. Gördüğünüz gibi çok kolay açılıyor. Zahmetsiz. Şimdi iç harcından ekleyelim. Yeteri miktarda. Bu arada fırınımızı da çalıştıralım. Ben şu anda fırını çalıştırdım. 200 derecede alt üst ayarda ısınmaya başladı fırın. Gösterdiğim şekilde kapatalım. Kenarlarını güzelce bastıralım ki piştiği zaman açılmasın. Fırın tepsisine yerleştirelim.
Fırın tepsisine 3 tane sığıyor. Üçerli üçerli pişiriyorum. Önce uçlarını birleştirip sonra kenarlarını üzerine kapatıyorum. Hemen pratik bir şekilde. Bu şekilde kenarlarına yumurta sürmezseniz eğer, veganlar da bu tarifi severek tüketebilir. Ama ben yumurta sürüyorum. Eğer yumurta sürmeyecekseniz de piştikten sonra köşelerine tereyağı sürebilirsiniz. Eğer seviyorsanız kenarlarına çörek otu da serpiştirebilirsiniz. Gerçekten lezzetine lezzet katıyor. Evet, artık önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirmeye bıraktım. Kaşar rendeledim. Şu anda tamamen pişmemiş. %70'i pişmiş. Çıkardım. Çıkarmadan şöyle 5 dakika öncesinde kaşar rendesi ekliyorum. Çünkü önceden kaşarını ekleseydim kaşar sertleşirdi, yanardı. O yüzden pişirmeden, böyle fırından çıkarmadan kısa bir süre önce hemen kaşarını da ekleyelim. Kaşar kullanmak zorunda değilsiniz. Kullanınca gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Bizim evde pırasayı yemeyenler de var, sevenler de var. O yüzden ben sevmeyenler için de sade kaşarlı olarak hazırlıyorum. 3 tanesini de. Ama ben bunu hazırladıktan sonra pırasalının tadına bakanlar, keşke anne hepsini pırasalı yapsaydın dediler. Çünkü gerçekten sevmeyen çocukların bile bu pırasalı pideye bayıldı. Küçük çocuklar bile gerçekten pırasalıyı daha çok beğendi. Emin olabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyebilirsiniz. Evet, görüyorsunuz pişmiş, mis gibi de kokular yayıldı. Çıkaralım. Şimdi eğer dilerseniz üzerine şöyle kaşarlının sucuk, sosis ekleyebilirsiniz. Domates, biber eğer seviyorsanız o şekilde de lezzetlendirebilirsiniz. Ben kaşar çabuk yanar diye şöyle kapatacak şekilde üzerine sucuk, sosis ekledim. Fikir olması bakımından bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer pırasayı sevmeyen çocuklarınız varsa onlar için de ayrı hazırlayabilirsiniz. Buraya kadar da izliyorsanız ve tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp, abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız ben tarif paylaştığımda size bildirim gelir. Evet, gördüğünüz gibi gerçekten çok lezzetli oldu. Yanına bol köpüklü bir ayran, gerçekten mis. Eğer vegansanız gerçekten hiçbir hayvansal ürün kullanmadan yapabilirsiniz. Üzerine yumurta sürmezsiniz, kaşar kullanmazsınız. O şekilde güzel bir pide yemiş olursunuz. Bu arada kaşarlı pideler de hazır oldu. Onlar da ayrı lezzetli. Diğer son iki kalanını da pişiriyorum.
İzlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.